Oy oy oy, sen nesin öyle ya? Devasa bir dişi. Evet gençler, Metsia yolundayım. Saat 9:47 geçiyor burada. 40 dakika önce falan çıktım. 9 gibi anca çıkmışımdır. Ekrandan nasıl görünüyorum bilmiyorum. Burada açmayacaktım kaydı da şu domuzu görünce hemen başlatayım istedim. Şimdi buradan 5 saat bir yolum var aşağı yukarı. Dinleneye de 6 saati bulur o. Gaz almam lazım. Gaz gene 3 çubuğa düştü. 3 çubuğa düşünce ben burada tedirgin oluyorum. Çünkü her yerde gaz yok. Şu an Oni Martivilli tarafına doğru gidiyoruz. Burada her yerde domuz var. Normalde inek minek olur. Burası daha çok domuz yetiştiriyor herhalde. Çok fazla domuz var. Şehirler arası yolda böyle. Yani şeylerden geçiyorsunuz. Takır tukur. Küçük. Böyle bir gidiş bir gelişli yollar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Gürcü sürücülere çok sabırsızlar. Sürekli sizi geçmek istiyorlar. Anda böyle işte. Doğal olarak o kadar huzurlu bir yer ki bu Gürcistan. Anlatamıyorum, o yüzden göstermek istiyorum. Yolum daha çok var. Haçapuri aldım şöyle sıcacık. 3'leriye. Sıcak mı hala? Evet, sıcacık şöyle. Bir de füstiğimizi. Buradaki füstüler acayip lezzetli çünkü çeşitler çok. Papatyalısı var, bilmem nelisi var, kivilisi var, hepsi. O yüzden çok tatlı. Neyse, şöyle size şu manzarayı bir göstereyim ya. Ya her geçtiğim yeri göstermek istesem bu video olur 6 saat 7 saat. O yüzden anca bazıları, bakın atlar şu tarafta, inekler şu tarafta. Müthiş müthiş. Hava yeni yağmur yağmış galiba. Toprak kokusu aynı o şekilde. Şimdi şurada birazcık haçapurimizi yiyelim. Ondan sonra mis gibi yollardan, dar yollardan Mestia'ya devam. Şuraya bakın ya. Müthiş. Harika. Domuz sürüsü. Nerelere geldik? Daha 142 kilometrem var. Çok güzel yeşillik alanlar. Şöyle domuz sürüleri. Bakın burada fındık ağaçları çok fazla. Fındık bahçeleri. Acayip fazla fındık bahçesi var. Keza burası da aynı. Armut ağaçları zaten her yerde. Yemyeşil ya. Ağustos'un kaçı şu an? Valla günleri de unuttum. Ağustos'un ortasındayız. İşte 13 ayda 14 olması lazım. Günler bile gitti, kafadan çıktı yani. Yollar çok dar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Salak salak sürenler çok fazla. Hiç umursamıyorlar. Laps diye önünüze kırıyorlar. Gerçekten arabayla gelirsiniz ya da motorla anlayacaksınız ne demek istediğimi. Özellikle Ruslar. Özellikle Ruslar, çok dikkat edin onlara. Böyle bir sürüş olamaz ya. Devam edelim biz. Çok fazla durmayacağım. Çünkü ileride güzel yerler olacak. Oralarda durmak istiyorum. Şu domuzları çekeyim diye durdum bir. Şöyle harika kapalı böyle ağaçlı yerlere soktu beni harita. Böyle yerlerden gidiyoruz şimdi. 3 tane farklı yolu var Kutaisi'den Mestia'ya gitmek için. Ben birincisine zaten dün o tarafları gezdiğimiz için, bu kanyonun olduğu taraflar. İkinciden geçtim. Aradaki yoldan geldim. Dönüşü de en çok kullanılan yolu var. Zukidi diye yazılan bir şehir var. O şehrin üzerinden yapılan bir yolculuk. Onu da, dönüşü de oradan halledeceğiz. Her iki tarafı da, her yeri de, hani 3 yolu da görmüş olacağım. Bu yol da fena değil. Dünkü yol da fena değildi. Ama işte ara ara mutlaka bozukluklar oluyor. Yani laps diye bir anda çıkıveriyor. Mesela 4. vitese giderken bir anda zank diye frene dokunmanız gerekebiliyor. Yoksa lastik çok gider buralarda. Ben yeni değiştirdim zaten. Videolarımı izleyenler biliyor. En başında aracın bakımıyla başladık. Oy, köpekler var şurada. Böyle harika yollardan gidiyoruz. Yani yollar derken manzaralı olan yerlerden. Yol harika değil.
Şurada yanında bir baraj var. Onu göstermek istiyorum. Demir köprülerden geçiyoruz. Yavaş yavaş sesleri duyuyorsunuz. Bilmiyorum, sağlamdır umarım ve böyle güzel bir nehir. Oy 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 oy. Evet. Geçtik. Yola devam. Buradan sonra herhalde birazcık bozuk olacak diye düşünüyorum. Mesela bakın şu karşısı toprak yol. Ama buraya kadar güzeldi. 66 kilometre kalmış. 66 kilometre fena değildi yani. Güzeldi, fena değildi. Orta. 100 üzerinden 50-60. Bakalım buradan sonrası. Şuraya bakar mısınız ya? Ne kadar tehlikeli. Zor da yani burada sürmek. Neyse, buradan sonra düzeliyor herhalde. Bozuk olduğu yerlerde tekrar açarım ben. Normalde böyle bakın. Şöyle şelaleler akıyor. Oo, güzelmiş bu. Şurada bir göstereyim. Böyle buraya gelirken 2 tane şelale gördüm. Ama diğerleri bunun kadar büyük değildi. Çok fazla rüzgar var bugün burada. Bayağı bir rüzgar var. Şu suyun güzelliğine bakın ya. Oo, şurada tam delikten akıyor bir tane. Efsane güzel. Şurada bir şey var. Bir bakalım ne var. Bayağı soğuk. Bayağı soğuk. Oo. Mağara gibi bir şey var ama buraya da sıçmışlar, affedersiniz. Böyle mağara gibi bir şey var. İçip buraya batırmışlar. Demek buralarda da var o içip batırma olayı ama fazla görmedim. Yeni gördüm sayılır. Şelalelikte. Sanki şu yukarıdaki yer yapılmış gibi. Beton atılmış gibi ama bilemedim. Evet, beton atılmış oraya. Şöyle tünelden geçiyoruz. Bildiğiniz elle açılmış gibi. İçinde bir de inekler var, Allah'ım ya. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Allah Allah. Şunlara bak. Of, felaket tehlikeli yerlerden gidiyoruz. Şu kayalara bakar mısınız? Yani Allah korusun. Gerisini düşünmek istemiyorum. Arka tarafta daha tehlikeliler vardı. Hatta yolun içine düşmüş. Yine bir tane daha geçiyoruz. Oy oy oy. Şuraya bakın. Sağ tarafım nehir ama durup göstermek istiyorum. Yol çok dar. Şöyle geniş bir yer bulursak inşallah. Şu sağ tarafı da göstermek isterim. Wow. Bir nokta buldum ama buradan görebilir misiniz bilmiyorum. Of ya, şu dağlara bakın. Şöyle yüksek kocaman dağlar. Nehir de aşağıda gürlüyor zaten. Ama buradan gösteremem herhalde. Şöyle belki. Şurada. Bayağı büyük bir nehir. Yol boyunca akıyor zaten o baraja doğru. 60 kilometre falan var sanırsam. Yolda şimdilik böyle. Ya ben çok kötü olduğunu görmüştüm, izlemiştim videolardan bu yolun. İnşallah ilerisi öyle değildi. Şu an için Broadway'i zorlamadı. Biraz dinleneyim ya. Vallahi yorulduk. Yoruyor, yol yoruyor. Araba yoruyor. Eski araba, normal. Yapacak bir şey yok. Yorulacağız. Yolları sanırım yeni yapmışlar. Güzel vallahi. Sadece işte bayağı bir dar. Hele öküz bir tane şoföre denk geldiniz mi? Daha kötü oluyor mesela, bakalım. Yok, bu yavaş.
Kimisi laps diye önünüzden çıkıveriyor hemen böyle milimle yani. Kaç kere atlattım öyle tehlike. Kamera kayıtta olsaydı keşke çekebilseydim. Şimdilik fena değil. Engebeli. Kaçla gidiyoruz? 40-60'la gidiyoruz. 48 kilometre var daha. Şu karşıda bakın gene bozuluyor. Öyle ara ara oluyor da durum genel olarak iyi gibi. Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always. Vallahi gençler yollar yorucu. Ben size diyeyim eğer gelmek isteyen varsa. Ama manzaraları çok güzel. Bu taraf yani aşağı yukarı 40 kilometre kala yollar epey bir bozulmaya başladı. Ama her köşe başı böyle sulak alanlarla dolu. Oturup kahvaltınızı yapabilirsiniz, yüzebilirsiniz, sandalyenizi atabilirsiniz, kamp yapabilirsiniz. Eğer kalabalık geliyorsanız, ben gibi tek değilseniz, mis gibi su, tertemiz. Leave a mark in our marks to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. Yukarılara çıktık, yani düzlüğü artık, ormanlığı geçtik, karları görüyorum, karlı tepeleri. Birazdan sizlere de göstereceğim. Allah'tan bir tane market var. Bunların meşhur marketi var. Spar diye. S-P-A-R diye yazılıyor. O var burada. Benim daha 23 kilometrem var. Karlı tepeler efsane görünüyor. Vay be. İnekler gene önümde. Ama çok yorucu. Vallahi çok yorucu. Ya dinlendik ettik falan. Anca o şekilde. Lan. Şunlara bakın, gene karşılaştık. Bir sürü. The river run, and the sun would always shine. Keyifleri çok iyi ya. Bir şey diyeyim mi? Buranın eti gerçekten bu yüzden lezzetli. Çünkü hayvanlar her yerdeler. 22 kilometre ve 2 çubuk gazım kaldı. Umarım Mestia'da DPG vardır. Yoksa yandım. Araba benzinde çalışmıyor çünkü. Yaptırmak için götürdüm ama usta dedi ki işlemi çok uzun. O yüzden yapamadık. Neyse, ben size biraz manzara göstereyim. It's gonna cry, it's gonna cry. River's gonna cry when you're gone. It's gonna. Karşıdaki dağın heybeti çok güzel ama göstermeye çalışırken yavaşladım da arkadan araba geldi. Şöyle, umarım daha iyi görünür dışarıdan, çekeyim. Bitmeyen bir yol yapmışlar bu Mestia'ya. Anasını satayım. Anasını satayım diyorum. Yoldan dolayı demiyorum. Şöyle konuşayım. Sürücülerden dolayı diyorum abi. O kadar sabırsızlar ki. İğrendim. Resmen bak, gezimi benim için çekilmez kılan şey bu şoförlerin tavırları ya. Kendi arabalarına acımıyorlar. Lambur tak tuk geçiyorlar, var ya, görmeniz lazım. Bir de Türk plakasının olduğu için mi diyorum bazen. Bu sabah mesela bir kızla karşılaştım. Daha doğrusu salak arkamdan geçecek, geçemiyor. Yol halbuki dana gibi geniş. Korna basıyor. Ben de korna basıyorum ona. Bu da hala korna basıyor. Ben de hala sağdan gidiyorum böyle. 60 diyor hız, ben de 60'la gidiyorum. Ondan sonra basıyor. Geçtim öyle dibimden, silmece geçiyor. Bana böyle yapıyor. Hala korna basarak. Ben de böyle yaptım. Dibimden silmece geçti. Yani hiç şey yapmıyorlar, acımıyorlar. Motorla geldiğimde de aynıydı 2 sene önce. Şimdi de aynı.
Hiç affetmiyorlar yani. Ruslar onlardan beter. Trafikte berbatlar. Yani şöyle yüzdeye vurmam gerekirse tavır olarak da öyleler zaten. Hani anca bir müşteri olarak bir yere gittiğinizde o zaman çok iyi. Çok şey yapıyorlar. El üstünde tutuyorlar. Ama dışarıda falan gördünüz mü, Türkiye dedim mi, bilmiyorum, bana öyleleri bir denk geldi. Neden anlamadım. %30'u %40'ı eyvallah çok iyi. Ama gerisi, hele trafikte, leş leş leş. Öyle bakıyorlar. Öyle bakıyorlar hani. Öyle bakıyorlar böyle. Ters ters bakıyorlar. Arabayla geçiyorsun. Garip ya. 15 gün boyunca 13 gün oldu galiba. 2 gün daha buradayım. 15 gündür burada olacağım. Gürcistan'da. Genel hissettiğim bu açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Neyse, asıl durma nedenim şu karlı dağlardı. Sizlere göstermek istedim. Doğası çok güzel. Keşke daha fazla hoşgörülü olsalar diyorum ben. Bilmiyorum diğer gelen arkadaşlar nasıl karşılandı, nelerle karşılaştı. Belki arabayla gelmemiş olsam bu kadar sıkıntı ya da stres yaşamazdım ama arabayla geldiğim için de herhalde yaşadım. Direkt sıkıştırıyorlar yani. Direkt dibinize giriyorlar. Önde çukur varsa basıyorsun falan. Yani neyse. Kameralara yansıyanları videolarda göreceksiniz, görüyorsunuz. İnşallah sağ salim şuradan 2 gün sonra Cuma günü çıkarım. Sonunda Mestia'ya, Svaneti bölgesine geldik. Harika bir manzara göstermek istiyorum. Rastgele bu tarafa çıktım. Ama iyi ki çıkmışım. Şu güzel manzarayı size göstereyim istedim. Karlı dağlar ve Mestia manzarası şurada. Her yerde ya. Tüm dağların zirvesi karlı. Ben böyle çıktım yanlışlıkla. Bilmiyorum niye çıktım. Uşkuli tarafına gitmek istedim. Ya açıkçası şey arıyorum. Kamp yapabileceğim bir yer arıyorum. Şeye de bakıyorum bir yandan. Karavanı olan insanlar var mı yok mu diye bakıyorum. Öyle. Onları da bulursak onların yanında kamp yapacağım ya. Bugün kamp yapasım var. Eğer bulursak birilerini. Şu taraflarda sanki olacak gibi. Güzel araziler. Mutlaka denk geliriz ya. Şu tarafa da bakmadım aslında. Şöyle bu tarafa gitsem nehrin kıyısında belki denk gelirim gibi. Havaalanı var şurada. Mestia'da havaalanı var. Svan Kuleleri. Vay be. Uşkuli'ye giden yol tarafında bir kamp yeri falan aradım ama şimdi nehir var, çok güzel. Nehirin kenarında kimseler yok. Yani şöyle 3-5 ya da 2 kişi olsa rahatlıkla orada kalınır. Şöyle bir dağ var. Bir teleferik görüyorum ben buradan. Büyük ihtimal H ile başlayan bir teleferik adı vardı. O galiba. Eğer imkan olursa yarın oraya gidebilirim. Şöyle hemen bulutun altı kar zaten. Çok güzel ya. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Saat 6. Başka bir yer daha var. Oraya bakacağım. Olmadı en kötü hostele kendimizi atacağız. Yapacak bir şey yok. Yolun iç tarafına girdim. Döndüm dolandım. Bir tarafa baktım. Öbür tarafa baktım. İçeriye girdim. Böyle gep geniş. Bakın burası yol tarafından görünmüyor. Sadece bir dedim patika gibi bir şey girmiş. Araba girmiş. Birazcık hafif iz vardı. Şurayı buldum. Ama sadece arkamdaki karavan var. Görebiliyor musunuz? Görünmüyor. Bir dakika şöyle göstereyim. Oraya çekeyim. Tam şurada arkada. Onlar da gider mi gitmez mi bilmiyorum. Ama güzelmiş. Şey yok. Karlı dağlar görünmüyor. Ama doğa efsane. Harika bir doğası var. Tık ses yok. Tık ses. Gece ben burada tek kalırsam, gerçi çok yerde tek kaldım da gene korkarım ya. İnsan korkar. Şu an bile hava acayip serin. Gece burası donacak. Buna eminim. Lan Broadway nerelere geldin ya? Burası Mestia ile Uşkili arasında.
Mestia'dan yaklaşık bir 20 kilometre gelmişim ben bu tarafa. Ne yapayım sizce? Ne yapmalıyım? Uf ya. Çok güzel ortam. Gerçekten çok güzel. Bir gecelik kalınır bence. Ben bir düşüneyim. Oh! Sonunda içime sinen bir yere geldim ama hava buz gibi burada. Şurada Koridi miydi neydi adını aşağıya yazayım unuttum vallahi şu an bir göl var. Göller var daha doğrusu. 2 kilometre mesafede. Asıl amacım oraya gitmekti. Baktım burayı gördüm. Şurada da hemen arkada karavanla kalanlar var. Orada da akarsular var. Şuraya da Ruslar durdu. Şurada da birileri duruyor. Ve yol kenarı içime sindi açıkçası. İnternet de güzel çekiyor ve direkt Mestia'nın hemen üstü. Yani bir 6 kilometre yoktur bile burası. Şöyle hemen noodle'ımı attım. Ne yapayım? Birkaç da işte sosmos, helva melva. Öyle bunları gömeriz şimdilik. Zaten çok aç değilim. Böyle gece acıkırsam uğraşamam diye. Arabada yatacağız yine. Arka tarafı boşalttım. Bir tek battaniyelerim falan var. Laptopum var orada yerde. Valizi ön tarafa aldık. Sığıyorum ya. Ayakları bir şekilde uzatıyoruz. Sığıyoruz. Güzel sevdim burayı. İçime sindi. Şöyle oturup şu güzel akarsuyun tadını çıkara çıkara yemeğimi yer. Sonra da yatarım. Zaten yoruldum bugün. Biraz dinleniriz. Instagram'da hikaye atınca böyle güzel yerleri, şöyle manzaraları. Diyorlar ki yaşıyorsun bu hayatı. Ya gel sen de yaşa bak. Eğer şöyle arabanın arkasında kalmayı becerebiliyorsan, ormana çalılıkların arkasında tuvaletini yapabiliyorsan, ondan sonra onu yaptıktan sonra gelip bu sularla böyle kendini güzelce yıkayabiliyorsan böyle soğuk havada buyur yapması bedava. Bunu seversen yani bu şöyle bir şey içinde olacak acayip içinde olacak gezmek yani bir yerde sabit kalmama duygusu bendeki o çoğu gezgindeki de odur. Şöyle bakın gecelik mecelik çorap morap burada yattık. Sabah akşam Ruslar vardı şurada onlar gitmiş. Şurada birileri vardı onlar da gitmiş bir tek ben kalmışım. Şimdi bakalım güzel bir şeyler var aklımda. Bir gün var. Bir günü çok iyi değerlendirmek için oturdum. Plan yaptım. İnşallah planlarım kötüye gitmez. 2 şey var aklımda. O 2 şeyi de yapmak istiyorum. Hayırlısıyla. Şuranın güzelliğini göstermek istedim. Bakar mısınız şu karlı dağlar? Mestia, Svan Kuleleri. Ya şu Svan Kulelerine çıkma gibi bir arzum var ama ben buraya tekrar geleceğim. O yüzden şu an onu sıkıştırmayacağım. Yapmak istediğim planımı yapayım. Şu karların güzelliğine bakın ya. Of harika ya. Mis gibi tertemiz bakın. Renginden bile belli. Buz gibi akan bir su. Bu arada burada her şeyi bulabilirsiniz. Yani market, benzin, LPG de var ama bir yerde var sadece. Ben şu eşyalarımı değiştirmem gerekiyor. Oraya çıkışta başka bir şey giyersem diye. Yedek eşya alacağım bu sefer yanıma. Bugün %40 yağmurlu diyordu ama hava şansıma çok güzel. Eğer gene yağarsa diye ben önlem olarak yağmurluğumu bu sefer alacağım. Harikasın ya. Şurada bir fotoğraf çekileyim ben. Evet merkeze geldim. Aşağı yukarı bir 10 dakika falan. Çok uzakta değilim zaten kaldığım yer. Merkezde şöyle bir alan. Bu tarafta exchange ofisler var, marketler, restoranlar. Böyle gidiyor bu tarafa doğru. Yani küçük bir yer. Şurada Spar var. En ünlü marketleri. Şimdi oraya gireceğiz. Oradan bir alışveriş yaparız. Sonra bu tarafa devam edeceğiz. Teleferiğe geldik. Şurada. Bakın geçer şimdi bir tanesi. Arabayı da buraya bıraktım. Güzel gölgelik alan. Evet şöyle teleferik var. Sol alanlar herhalde yukarıda. Buradakiler bu şekilde. Yolları gene buranın çok bozuk. Bildiğin toprak böyle taşlı böyle inişli çıkışlı. Aha böyle yoldan geldim. Ama yakın merkeze. O yüzden bilmiyorum Jeep olmazsa normal arabanızda çok zor çıkmanız. Gerçi arabasıyla kaç tane Türk gelir ki buraya? Herkes turla geliyor. Ne anlatıyorsun sen? Şurada girişini göstereyim. Bakın buradan çıktık. Burada da mis gibi su akıyor. Valla bence içilir bile bu su. Gayet temizdi.
Bakın su burada. Bakalım ücreti kaç para, internette 25 lira diyordu. 20, ya bence de maksimum olacağı o kadar. 20 lira ya da 25 lira civarında. Bir bakalım şimdi. Aha. 08 plaka gördüm. Tam bileti göstermek için kaydı açmıştım size. İşte turla gelmişler. Şu arkamdaki 08 nerenindi ya? Vallahi unuttum 08'i. Neyse. Şöyle bir bilet veriyorlar. 2 tane kablolu, 2 cable car, İngilizcesi oraya gitti aklım. 2 tane teleferiye biniyorsunuz. Son saat 5'te. Son dönüş saat 5'te. Bakalım nasıl bineceğiz ya? Binelim biz de. Evet, şimdi geliyor. Bineceğiz. İlk defa bu tarzdakine biniyorum. Ya nelerden eksik kalmışız. Çantayı şöyle önüme aldım. Cepte bir tek telefon var. Şöyle ortaya oturalım da. Ah. Evet. Oturduk. Sadece şu demir tutuyor sizi. Harika bir şey. Aman tanrım. Araba şurada. Çok iyi ya. Bayıldım. Sessizliğe bakın. O kadar güzel sessizlik var ki. Müthiş. Şehrin o gürültüsü geride kaldı. Hoppa! Düzlüğe geldik. Hemen atlamam lazım. Hop, atladık. Çıt 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 çıt. Şimdi bir diğerine bineceğim ama önce size şu güzellikleri göstermek istiyorum. Burada backpacker'lar var. Şurada hemen yağlanıyorlar. Burada atlar, bungalovlar. Buraya araçlar da çıkıyor herhalde. Araçlar da var. Diğeri de şu tarafta. Şimdi ona gideceğiz. Mesafe kısa ama manzara harika. Değer mi? Değer. Şunu arkamıza alalım. Şimdi ikinciye de geldik. İkinci kapalı. Kapalı olmasaydı ya. Açık daha güzeldi. Şimdi ona binelim. Okuttuk biletimizi. Geçiyoruz kapalılara. Bizim Uludağ'dakiler gibi. Evet. Kocaman kabin bana özel. Başka kimse yok. Ya buranın güzelliği de o işte. Pardon, bir dakika anlatacağım. Buranın güzelliği de o işte. Kalabalık değil, bir şey değil. İstediğiniz gibi free takılıyorsunuz. Oh. Hadi bakalım gidelim. Let's go. Şu ağaçların içerisinde bungalovlar var. Buradan daha iyi gösteriyorum ya. Ben niye geziyorum ki? Bu tarafta da bungalovlar var. Karlı dağlara bakın. Öğleden sonra yapabilirsem şurada buzul var bir tane. Benim kaldığım yerin ilerisinde. O buzula yürümeyi deneyeceğim. Enerjim kalırsa. Evet, son zirve manzarası da burada. Şöyle göstereyim. Karşı tüm dağları göreceğiz. Az sonra. Şuradan indikten sonra. 360 derece tüm dağların zirvelerini görebiliyorsunuz buradan inince. Yukarısı püfür püfür. Şimdi bir yürüyüş rotası var burada. Ben bir ona bakacağım. Şiddetle tavsiye edilen. O hemen
Burada mı? Okey ya. Şöyle bakın. Siz de bakın benle birlikte. Bunlar yürüyüş rotaları aslında uzun ya. Çünkü yarım gün 2 plan yaptım. Ops, arı sokuyordu az daha. Şöyle yürüyüş rotaları var burada. Bunları uygulayabilirsiniz. Onun dışında sadece gelip aşağıdan biranızı alıp içeceğinizi alıp şu güzel dağ manzaralarını, daha sonrasında şuradaki dağ manzaralarını, bir de şu karşı tarafta görünüyor. Bakın dağın burnunu görüyor musunuz? Tam şurada. Şurası. Bulutun ucunda. Acayip yüksek ya. Sonra bu tarafta ve bu tarafta da var. Bu ağaçların ötesinde onları da görebiliyorsunuz. Bir tane de böyle bir kafe var zirvede. Bayıldım ben buraya ya. İyi ki buraya gelmişim bugün. En azından yorulmadan yarım gün 2 tane etkinlik yapabileceğim. Zamanı böyle kullanmış olacağız. O zaman bir şöyle gidelim. Yürüyüş rotası var bu tarafta. O tarafı takip edelim. Bir 2-3 kilometre sonra gelirim bu tarafa artık. Çünkü bu teleferik 5'te son buluyormuş. Ona da yetişmem lazım. Kaçırmayalım. Şu aşağıdaki köylere bakar mısınız? Aynı İsviçre gibi. Karşısı yine karlı dağlar. Ya burası dediğim gibi 360 derece. Nereye bakarsanız bakın zirveler var. Kafkaslar var. Ve etrafı hep bu şekilde karlı. Buraya piknik yeri gibi bir şey yapmışlar insanlar için. İnsanlar güneşleniyor. Kitaplarını okuyor. Asyalılar da güneşten kaçıyor. Göstermeyeyim direkt onları ama şimdi arkamdan bakın. Şurada arkamda Asyalılar. Onlar oturmuş gölgede. Kollar giymişler. Uzun kolları giymişler. Diğerleri de orada yayılmışlar güneşe. Ya müthiş ya. Ya sanki bir rüyanın içinde gibiyim şu an. Gerçek değil. Cimcireyim. Gerçek. O kadar gerçek dışı hissettiriyor ki. Neden öyle? Çünkü şöyle tutayım. Neden öyle hissettiriyor? Çünkü bizim ülkemizde bu kadar ağaçlık bir Karadeniz bölgesi var. Ondan dolayı o da zaten sürekli yağmurlu. Tabi Borçka, Artvin tarafları, o taraflar da efsane güzellikte. Ama burası bambaşka. Ben buraya sadece Mestia ve Uşkili bölgesi için, trekkingler için geleceğim. Rahat burası için 15 gün harcamak istiyorum. Bu sefer araba vesaire değil. Ulaşımla işte. Otostop tabii ki olmaz, yapamam ben. Benlik bir şey değil otostop da. O bir meziyet bence, herkesin yapabileceği bir şey değil. Ama mutlaka geleceğim. Buradaki yürüyüş rotalarını çok yapmak istiyorum. İçimde kaldı. Buranın güzelliklerini görünce. Tam ekipmanlı. İşte çadırımı, backpack'imi, sırt çantamı ona göre hazırlayacağım. Konservesidir, bilmem nesidir. Öyle hafif eşyalarla mutlaka gelmem gerekiyor buraya. Mutlaka. Bu güzellikler keşfedilmeli ve yürüyüş için birazcık antrenman da yapmam lazım öncesinde tabii ki. Böyle nefes nefese kalıyoruz hemen şu yokuşu geçtiğim için şurayı. Yolun sonu her yerde mutlaka bir güzelliğe açılıyor. Hava kalitesi o kadar iyi ki yani bu ciğerleriniz hani yanar. Aynen öyle oluyor şu an. Burası da aşağı yukarı 2000 metre yüksekliğinde. O yüzden çabuk yorulabiliyor insan. Ve oksijen de fazla. Ama serotonin, bilmem ne tonin, şu mutluluk hormonlarının hepsi peş peşe salgılanıyor. Şöyle arkamda Asyalılar var. Onlarla yürüyoruz.
Aşağı yukarı dediğim gibi 3-4 kilometre falan yürürüm bugün. Ve bir de geri dönüşü gene bir 6-7 kilometre yapar. Orası da var kafamda. Onu çok istiyorum, orayı da. Yapmayı deneyeceğiz. Ondan sonra yarın çok zorlu bir gün olacak. Buradan direkt Sarp sınır kapısına araba süreceğim. Ve yolları biliyorsunuz. İzlediyseniz videomu hemen öncesine. Bakın neredeyim. Vallahi bence harika bir yerdeyim. Tarifsiz bir yerdeyim. Şöyle bir döneyim. Yürüyüş rotası, şu arkamda gördüğünüz yürüyüş rotası şurada bulunan antene kadar gidiyor. Ama antenden de zaten şu karşıdaki dağları görüyorsunuz. Bir bu tarafı görüyorsunuz. Burası da keza antenle aynı seviyede sayılır. Ben buraya kadar yürüyeceğim. Yürüdüm. Buradan geri dönerim. Birkaç tabii fotoğraf olmazsa olmazım. Burada ateş yakmışlar, kamp yapmışlar. Tam yeri kampın. Ne diyeyim ki ya? Cennet böyle bir şey galiba. I found the one again. I found the one. Anın tadını ben çıkardım, bir 40 dakika falan. Şurada uzandım. Bir şeyler yedik içtik. Buranın tadı çıkmaz öyle kolay kolay. Geleceksin, burada kalacaksın bir gün. Şu böceklerin, doğanın sesinin tadını çıkaracaksın. Dinginliğin, sakinliğin. Şu an insanlar gelip geçiyor. Bu arada Türk gördüm. Yürüdüler geçtiler, o kafile büyük ihtimal. Sabahki gördüğümüz otobüs. Çıkarken gördüğümüz otobüstekiler. Bir iki fotoğraf daha çekilirim burada. Ondan sonra yavaş yavaş teleferikle aşağı ineriz. Çünkü saat de kaç oldu, hemen bakayım. Saat 2'ye geliyor. Buzula da yürür müyüm bilmiyorum, bakalım. Şu dinginlikten sonra bir uyku bastırmadı değil hani. Ne kadar verdim ben buraya? Söyledim galiba başta. Söyledim, evet. 25'leri verdik. 25'leri güncel kur fiyatıyla 380 lira civarında bir şey yapıyor. 380-390 lira. Mutlaka bence gelinmeli. Neden? Çünkü Uşba'da, yani diğer adı iki zirveli kraliçeymiş. Kafkasların kraliçesiymiş. Sonra Tetnuldi ve Şikhara ve diğer Kafkas dağlarını, Sıra dağlarını. Bakın bu taraf sağım, bu taraf solum. Tam ortada yürüyoruz. İlerideki şeye kadar, antene kadar. Ama antene kadar gitmenize gerek yok. Şuradan başlayayım mesela, parmağımla göstererek. Şöyle komple 360 derece döndüğünüzde tam ortada yer alıyor burası. Ve tüm zirveler karlı. Az önce ismini saydığım Uşba, Tetnuldi, Şikhara ve diğer Kafkas dağlarının ortasında mükemmel bir imkan sunuyor aslında. Hani benim gibi zamanı kısıtlı olanlar varsa gelip teleferikle buraya diğer tüm zirveleri şöyle bir göz atabilir. Tabii ki yeterli mi, bence değil. Ama iyinin kötüsü diyelim. Gölgelerde konuşunca çok mu karanlık çıkıyorum ya? Burada kendimi karanlıkta görüyorum da hala alışamadım şu kamera olayına. Yalnız Uşba müthiş görünüyor ya. Ya zirvesi direkt bulutun üzerinde, öyle söyleyeyim. Herhalde 5000'di rakamı, yanlış söylemiyorumdur. Yanlış söylesem aşağıya doğrusunu yazmışımdır. Şu an siz görüyorsunuzdur. Ama buradaki dağlar ortalama 4000 ve 5000 metre yüksekliğinde. Zaten Kazbegin'e gittik. O kaçtı? O gene yanlış hatırlamıyorsam, hafızamı zorluyorum. 5047 metre olması lazım. Buralarda keza öyle, Kafkasların en büyükleri. Zaten bunun hemen
Az ilerisinde 50 kilometre ilerisinde Mestia'nın Uşkuli var. Oraya gidemedim işte dediğim gibi zaman yok. Burada 15 gün geçirdim. Arabayı sigortayı ona göre yaptım. Her neyse bir sonraki zaten hedefim buralar. Daha önce söylediğim gibi sadece trekking'e geleceğim. Eğer yanıma birilerini bulursam onlarla geleceğiz. Ne diyorduk? Lafı dolandırıyorum sürekli. Uşkuli de Avrupa'nın en yüksek yerleşim yeri olarak sayılıyor. Hala insanlar yaşıyor. 12 ayı da orada insan var. Yerleşim var. O yüzden orayı çok merak ediyorum. Hatta atla tur düzenliyorlar orada. Burada baktım bulamadım. İnternette birkaç yorum gördüm. Oralarda söylüyorlar ama hani öyle yaygın değil sanırım. Tanıdık vesaire olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yok yani turizm acentelerinde işte ismini vermeyeyim şimdi. Çok ünlü bir tane var ya T ile başlayan İşte orada bir vardı ama orada görünüyor fakat yorumlar falan 2 yıl öncesine ait, güvenemedim o yüzden. At istiyorum, trekking istiyorum. Bir dahaki sefere yapmak isterim. Şöyle belki daha rahat gösterebilirim. Şu bulut var ya, o bulutun tam arkasına kadar yükseliyor zirvesi. Aşağısı da güzel Mestia. Ben şimdi bu taraftan böyle gideceğim. Şuradaki şöyle göstereyim. Şuradaki buzula gitmeye çalışacağım. Eğer yapabilirsek. Şu tepede bakın. Şöyle zikzaklı yol gidiyor. Orada da göller var. Göl dediğim su birikintileri ama güzel manzaralara sahip olduğunu söylüyorlar. Şuradan araçla çıkış var. Ben çok rahat görebiliyorum burada. Şöyle bayağı yani Uşko'nun oraya kadar bayağı yakınına kadar gidiyorsunuz. Oraya gitmeyeceğim. Oraya atla gitmeyi istemiştim. Ama atla bulamadım dediğim gibi. Olsun, bizim seçeneğimiz de buzullar olsun. Buzullara yürüyüş yapalım bakalım biraz daha. Fena rüzgar var şu an. İki teleferik arasındaki geçiş de çok doğal, bakın böyle. Isırgan otlarının arasından geçiyorsunuz yabanilerin. Şunlara var ya bir dokunsan fena kaşındırıyor. Böyle. Bu ne, bahçe mi bu? Bahçe gibi bir şey yapmışlar. Fındık ağaçları. Diğer teleferik de şurada. Öbürü de burada.